Bu beslenme psikolojisi nasıl bir psikolojidir? Neyi tam olarak kapsar? Şöyle aslında çift yönlü bir ilişkiden bahsedebiliriz. Hem duygu durumumuz besin tercihlerimizi etkileyebiliyor, hem de tercih ettiğimiz besinler duygu durumumuzu etkiliyor. Besinlerin duygu durumuna etkisiyle birlikte bazı beslenme davranışlarımız, örneğin çok kısıtlayıcı beslenme gibi bir takım mental hastalıkları, psikiyatrik hastalıkları da tetikleyebiliyor. O yüzden hani çift yönlü bir ilişki var aslında beslenme ve psikolojiyle. Gerçekten Japonların yaşam tarzına aslında baktığımızda yani beslenmelerinin haricinde de çokça orada pozitif faktör var. Evet. Hani onların uzun yaşamını tetikleyecek ya da işte o yolu açacak ama şimdi beslenmelerinde gerçekten az yiyorlar. Hayvansal kaynaklı ürün tüketimleri çok kısıtlı. Olan da işte balık ve porsiyonları çok kontrollü. Evet, bunlar aslında örnek alınabilecek davranışlar ama besinlerin türünü seçerken bizim coğrafi yapımıza uygun besin seçmemiz gerekiyor. Epigenetik farklılıklar var. Evet. Şimdi coğrafyamızda yetişmeyen, bizim anneannemizin, dedemizin, babaannemizin tüketmediği besinler bizde aynı etkiyi göstermiyor. O yüzden hani sizden önceki nesillerin tükettiği besinler ne tükettilerse bizim onlara vereceğimiz yanıtı etkiliyor. Mümkün olduğu kadar kendi coğrafyamızda yetişen, yerel, mevsiminde besin tüketimi aslında hem sağlığımızın korunması için hem işte gezegenimizin korunması için de kıymetli. O yüzden tercihlerimizi yaparken daha coğrafyamıza uygun yapmak ama prensip olarak evet alımı sınırlandırmak, işte hayvansal kaynaklı ürün tüketimini sınırlandırmak, oradan hani öğrenebileceğimiz bir şey olabilir. Şeylerde popülerleşirken aslında coğrafya meselesi önem kazanıyor. Evet. O bazı besinler bir dönem gerçekten popülerleşiyor. Peki sahiden var mı yaşlanma üzerinde etkili olan, gençleştiren, ömrü uzatan, evet öyle mucize gıdalar satılıyor. Evet. İşte chia tohumu superfood mesela deniyor. Hala ne kadar uygun bize. Somon yiyin gençleştirin. Evet, biraz uyandık bu konuda. Şimdi şöyle bir şey var orada. Aslında en basiti belki en iyi bildiğimiz Akdeniz diyet modelinden bahsediyoruz. Artık hani dünyada kanıtlandı, etkisini kanıtlandığı bir diyet modeli. Özellikle yaşlanmaya baktığımız zaman bu her düzeyde vücudumuzda organlar boyutunda da aynı şekilde, işte cildimizde de aynı boyutta. Vücudumuzda böyle düşük düzey ama sürekli bir iltihaplanmadan bahsediyoruz. Bir enflamasyondan bahsediyoruz. O işte ciltte de etkili. Belki kalp damar hastalığı gelişirken de aynı mekanizma ortaya çıkıyor. İşte farklı hastalıkların oluşumunda da aynı mekanizma etkili. Yaşlanmada da bu etkili. Bu küçük düzey ama sürekli enflamasyonun, iltihaplanmanın nedenine bakacak olursak tabii birçok faktör var. Burada sigara dumanı da var, soluduğumuz egzoz dumanı da var. Birçok çevresel faktör var ama beslenmede bu iltihaplanmayı tetikleyen şey basit şeker, trans yağlar, işte rafine besinler. Beraberinde de anti-enflamatuar dediğimiz yani bu iltihaplanmayı azaltan besinler var. Başta taze sebze meyveler. Özellikle meyvelerden de hani bu boyutta çilekgiller dediğimiz o beriler, işte ahududu, frambuaz, kuşburnu, çilek, kırmızı meyveler, kırmızılar, işte yine sebzelerden turuncular, kırmızılar, koyu yeşil yapraklılar biraz daha ön plana çıkıyor ama yine çeşitlilik yapmak tabii sebze meyvelerde bizim için çok kritik. Bunların arasından sayeden böyle bu güzel bir gıdadır, tüketiniz. Şimdi bir gıdaları güzel ya da kötü etiketlemek tamam, uygun olmayacak ama baharatlar... Somon, bunlar bir anlam ifade ediyor mu bu tabak? Şimdi somon ama hani hep somon mu? Somon çok güzel bir omega 3 yağ asidi kaynağı. Omega 3 de en kuvvetli iltihap giderici dediğimiz, anti-enflamatuar dediğimiz özellikteki yağ asidi. Ama sadece somonlu mu? Hayır değil. Mevsiminde ve çeşitlilik yaparak balık tüketmek bizim için kıymetli. İşte meyve dediğimiz zaman bir de şöyle bir şeyleri ifade ettiğimizde bu coğrafi olarak uygun mu bize gibi? Son 100 yıldır uygun. Peki. Son 100 yıldır artık Akdeniz'de de çok uzun yıllardır gelişiyor. İşte bir de toplumda şöyle bir şey yaratıyoruz. İnsanlar çok ciddi anlamda takıntılı bir şekilde işte kividen C vitaminimi alayım, aman somonumu koyayım o gelsin, öbürünü etkileyeyim. Hayır, C vitamini sebzelerde çeşitlilik yapacağız. Hepsinde var. Bunu ön plana çıkartarak insanlara hani ne kadar zor hale getirirsek uygulaması o kadar zor hale geliyor. Bu da takıntılar başlıyor. Ama işte o gün kiviyi konuşuyoruz, öbür gün birisi işte kızılcı atıyor ortaya vesaire değil. Taze sebze meyve mevsiminde çeşit yapar. Peki baharatlar mucize mi?
baharatlar da çok faydalı. Çok kuvvetli antioksidan özellikleri var. Anti-enflamatuar özellikleri var. Vücutta iltihaplanmayı giderici, oksidasyonu azaltıcı. Baharatları da mümkün olduğu kadar bol yer vermek soframızda ama orada da işte bir çay kaşığı X baharatı, bir çay kaşığının üst düzey o tüketilebilecek en yüksek düzey karaciğerde toksik etkisi var üstüne çıkarsanız. Şimdi siz popüler olarak X baharatı buna dediğiniz anda toplumda belki o gün 2 çay kaşığı tüketecek, 3 gün üst üste bir tatlı kaşığı tüketecek derken karaciğerde toksik etki yaratıyorsunuz. Onun için yine dediklerinin söylediğiniz gibi kararında, ölçülü, dengeli ama mümkün olduğu kadar çeşitlendirerek. Evet. Çeşitli, zamanında, mevsiminde ve coğrafya olarak da uygun. Hepsine dikkat edeceğiz. Daha uzun yaşamak, genç kalmak için faydalıları üzerinde durduk ama bizim ruh sağlığımızı böyle olumsuz etkileyen, kaygımızı, endişemizi arttıran, stresimizi arttıran gıdalar, besinlerde var mı? Aslında nasıl ki bizi işte duygu durumumuz, işte stresle başa çıkamadığımız durumlarda yüksek karbonhidratlı, işte rafine şekerli, yağlı yiyecekleri hep kişilerin ona eğildiği gösterilmiş. Ama çok kısa bir süre sonra yani o duygu durum bozukluğuyla birlikte tüketildiğinde bu besinler çok kısa bir süre sonra duygu durumunun daha da bozulduğu, modun daha da aşağıya indiği gösterilmiş. O yüzden hani yine çift yönlü Akdeniz diyetine uyumla duygu durum bozuklukları arasında negatif ilişkinin, korelasyonun olduğu gösterilmiş. Yani ne kadar iyi besleniyorsak duygu durumumuz o kadar iyi hale geliyor. Bunların hepsi çok önemli. Çok teşekkür ediyorum.